Kendinizi tehlikeli, anormal bir nesneden korumak için önce ne yapmalısınız? Vakfın talimatları genelde nesnenin yerini belirlemenizi ve ardından güvenli bir yerde saklanmanızı önerir. Ancak SCP-4885 durumunda nerede olduğunu biliyorsanız kendinizi korumanız imkansızdır. Tek kaçış şansı anomalinin yerini hiç bulamamaktır. Vakıf yönetimi en üst düzey çalışanlarını bile karanlıkta tutmak için elinden geleni yapıyor. Üstelik bunu tek bir insan bile bilmiyor. Bu bilgiler yalnızca bilgisayar programları tarafından kullanılabilir. Bu nedenle ben de asla bu anormal nesneyi bulmaya çalışmayacağım. Nesneyi idare etmek için Inveniente Ium, Latince onu bul anlamına gelen özel bir otomatik sistem geliştirildi. SCP-4885'in konum gizlilik koşulları ihlal edildiğinde sistem devreye girer. SCP-4885, 36 sınıf 17 odasından birine yerleştirilmiştir. Hangisinde olduğunu kimse tam olarak bilmiyor. Odaların yeri hakkında da kimsenin bir bilgisi yok. Ana 36 oda otomatik bir taşıma aracına bağlıdır. Sistemin daha etkili olabilmesi için içinde akıl sağlığı sorunu olmayan bir D sınıfı çalışanın bulunması gerek. Bir sınırlama ihlali durumunda çalışan otomatik pilotlu bir kamyona biner ve sisteme bağlanır. Ardından kriptografik olarak güvenli yalancı rastgele sayı üretici, 1'den 36'ya kadar rastgele bir sayı seçer, ardından kamyon seçilen numarayla hazneye girer. D sınıfı çalışan odadayken her odada bulunan tüm monitörlerde aynı anda SCP-4885'in mevcut konumunu belirten bir mesaj görüntülenir. Bu anormal nesneye yerleştirilmiş bir GPS sistemi tarafından alınır. 2 saat sonra insansız kamyonlar odaları rastgele seçilmiş bölgelere getirir. Şüpheye mahal vermemek için kamyonlar bir teslimat hizmeti kılığına girer. İşlem sırasında bir kaza olursa Inveniente Ium prosedürü tekrarlanır. Açıkçası neden D sınıfı bir çalışanın bu plana dahil edildiğini tam olarak anlayamadım. Nesne için yiyecek görevi gördüğünü varsayabilirim. Çalışan nesnenin konumu hakkında bilgi alır ve anında kurbanı olur. Ancak bildiğim kadarıyla sadece seviye 5 güvenlik izni olan çalışanlar GPS verilerine erişebilir. Ek olarak anormal nesnenin büyük olasılıkla düzenli beslenmeye ihtiyacı yoktur. Bu nedenle insanların bu sisteme dahil edilmesi sadece anlaşılmaz bir bürokratik fazlalıktır. Ama anomalinin açıklamasına geçelim. SCP-4885 bir insansı. İngiliz resimli çocuk kitabı Wally Nerede'nin ana karakterinin benzer görüntüsünde veya ABD'de dendiği gibi Waldo Nerede. Bu kitabın sayfalarında çizimlerde gösterilen birçok unsur arasında Waldo'yu bulmakla görevlendiriliyorsunuz. SCP-4885, Waldo ile aynı yapıya sahip ve benzer bir kırmızı beyaz çizgili şapka ve kazak giyiyor. Nesne ile Waldo arasındaki tek fark solgun teni ve gözlerinin olmaması. Gerçek hayattaki faaliyetlerinin ilkeleri kitaptaki oyunun kurallarına da benzer. Tek fark, çizimlerde Waldo'yu bulan kazanır ve SCP-4885'i bulan kişiyi ölüm bekler. Kişi anormal nesnenin koordinatlarının farkına varır varmaz, animasyonlu Waldo öznenin içine ışınlanır. Anormal Waldo, çok dar alanlarda hareket edebilecek kadar esnektir. Kişinin içine girdikten sonra nesne yemek borusuna tırmanır ve kişinin çenesini tutar. Ardından SCP-4885, kendi vücudunu kişinin vücuduna doğru uzatarak iç organlarını ve omurgasını yok eder. Elbette kişi bu şekilde manipüle edilmekten ölür. Cesedin ağzından sarı bir sıvı akar ve sonunda Waldo Nerede oyunundan resimler tüm vücudu kaplar. Gerçi bu resimlerde genelde Waldo'nun kendisi yoktur. Çizimler cildin kendisi çıkarılmadan kaldırılamaz. Bu kurbanlar daha sonra SCP-4885-1 nesneleri olarak belirlenir. Waldo daha sonra kişinin vücudunu terk eder ve bölgede kalır veya yeni bir kurban onu fark edene kadar çevredeki bölgede devriye gezer. Tespit anında kurbanın SCP-4885'in yakın çevresinde olması durumunda anormallik biraz farklı davranır. SCP-4885 kişiye yaklaşır ve vücuduna doğrudan ağzından girer, ardından karın boşluğuna girer ve pelvisten çıkar. Bu arada Waldo kendi eklemlerini yerinden çıkararak iskeletini yeniden yapılandırabilir. Bu kişinin içinde özgürce hareket etmesine izin verir. Bundan sonra bir kurban Waldo'yu bulduğunda işler genelde olduğu gibi gider. Bir noktada aklıma SCP-4885'in kurbanlarından birinin cesedini bulup inceleme fikri geldi ama o cesetleri bulan insanlar onlarla aynı kaderi paylaştığı için bu fikirden vazgeçtim. Bu yüzden araştırmamızı dolaylı olarak yapacağız. Her şeyden önce şu soruları cevaplamak istiyorum. Önce ne geldi? Waldo Nerede oyunu mu yoksa SCP-4885'in kendisi mi? Çünkü bağlantılı olduklarını inkar etmek aptallık olur. İkincisi, nesneyi bulanlar ve kurbanları ölüyorsa, vakıf nesneyi nasıl muhafaza edip onun hakkında araştırma yapabildi? Bu ilk soruyla ilgili olarak birkaç hipotez öne sürmeme izin verin. Akla ilk gelen şey, kitaptaki karakterin kendi kendine hayat bulmuş olmasıdır.
Ancak durum bu olsa bile hiçbir bilimsel teori bunun nasıl olduğuna dair makul bir cevap veremez. Dolayısıyla bu teori hemen reddedilebilir. İkinci hipotez de oldukça tartışmalıdır. Oyunun yazarın kendisiyle karşılaşmasından sonra Waldo'nun görüntüsünde yaratıldığını öne sürüyor. Ancak bu durumda resimli çocuk kitabının yaratıcısı hiçbir şey çizmeye vakti olmadan ölecekti. Üçüncü hipotez bana CIA'in gizli arşivleri tarafından önerildi. Suç için lobi yapan ve mağdurun her zaman hatalı olduğunu iddia ederek çeşitli mağdur davranışları teorilerini güçlü bir şekilde destekleyen bir grup politikacı hakkında bilgi içeriyor. Arşiv belgeleri konuşmaların dökümlerini ve telefon dinlemelerinin ses kayıtlarını içeriyor. Sadece kurban onu kendi başına bulursa cinayet işleyecek bir suçlu yaratmaktan bahsediyorlar. İnsanların her zaman Waldo'ya dikkat etmesini sağlamak için görüntüsünün insanların zihnine yerleştirilmesi gerekiyordu. Bu amaçla 1986'da İngiliz sanatçı Martin Hanford, bir yıl sonra yayınlanan illüstrasyonlu bir çocuk kitabı oluşturmak üzere getirildi. Birçoğu hala ABD Senatosu'nda önemli görevlerde bulundukları veya vali ya da belediye başkanı olarak görev yaptıkları için bu politikacıların isimlerinden bahsetmeyeceğim. Sonuç olarak genom revizyonunun yardımıyla ultra esnek bir suçlu yaratıldı. Ancak kafatasının akışkanlığından dolayı gözleri yaratıldıktan hemen sonra çökmüştür. Nesne dünyanın herhangi bir yerinde bulunan diğer insanların mekansal düşüncelerini okuyabilen bir cihazla donatılmıştır. Bir kişi Waldo'nun koordinatlarını anladığında nesnenin donatıldığı başka bir cihaz onu bu sinyalin kaynağına ışınlar. Waldo kendini algılayan herhangi bir nesneyi yok etmeye programlanmıştır ve cesetleri çizimlerle kaplayan sarı sıvı yalnızca beklenmedik bir yan etkidir. Genelde olduğu gibi bir şeyler ters gitti. Nesnenin yaratılmasında yer alan tüm bilim insanları öldürüldü ve SCP-4885-1 nesnelerine dönüştürüldü. Politikacılardan bazıları aynı kaderi yaşarken, diğerleri her şeyi reddetmeye ve Waldo'nun kaderinin kendi yoluna gitmesine izin vermeye karar verdi. Aslında bu hipotez de bana şüpheli görünüyor. Ne de olsa bu politikacılar bu kadar güçlü teknolojilere sahip olsaydı, kurban davranışına dair kanıt bulmaktan çok daha büyük hedeflere ulaşabilirlerdi. Ayrıca Waldo cebinde bir ışınlanma cihazı olan süper esnek bir insan olsaydı, onu ortadan kaldırmak da zor olmazdı. Yine de bu en azından bir miktar kanıtı olan tek rasyonel hipotezdir. Bu yüzden ona bağlı kalacağız. Böylece Waldo'nun yolu vakıfla kesişmiş oldu. Onu tamamen tesadüfi olarak keşfettiler. Waldo küçük bir ahşap evdeydi. Chi-19 mobil görevi gücü başka bir anormalliği yakalamak için eve geldiğinde onunla karşılaştı. Ekipteki neredeyse herkes öldürüldü. Keşif sırasında ajanlar telsizle vakıf harekat memurlarıyla iletişim kuruyordu. Bu nedenle tüm konuşmalar kaydedildi ve Inveniente-Ium sınırlama sistemi bunlara dayalı olarak oluşturuldu. Sadece bu program başlangıçta biraz farklı görünüyordu. Nesnenin yakalanması canlı yemle yapıldı. D sınıfı çalışanlara şifreli formüller ve şifre çözme teknikleri verildi. Çalışan bu sorunu çözerek nesnenin yerini öğrendi. Bu çalışanın yanında nesneyle birlikte kurbanı yakalaması gereken otomatik bir tuzak vardı. Tuzağın duvarları 2 kat koruyucu bir katmanla kaplanmıştır. İlk katman herhangi bir anormal aktiviteyi engelleyen iridyum platin telekil alaşımından oluşuyordu. İkincil katman 100 metrelik bir yarıçap içinde herhangi bir nesnenin ışınlanmasını imkansız kılan başka bir metalden yapılmıştır. Aslında SCP-4885 içeren sınıf 17 odalar da benzer şekilde donatılmıştır. Ancak daha sonra cismin hiçbir engele takılmadan ışınlanabildiği ortaya çıktı. Waldo'yu yakalamaya yönelik ilk girişim sonuç vermedi. Bu 884 D sınıfı çalışanın ve 178 ajanın harcanmasına yol açtı. Ajanlar D sınıfı personelin ölümünden sonra oluşan SCP-4885-1 nesnelerini bulduklarında öldürüldüler. SCP-4885-1 örneklerinin bulunması dönüşü olmayan ölüme yol açtığından tüm bu cesetlerin bir yere saklanması gerekiyordu. Aynı zamanda bu yer o kadar iyi gizlenmeliydi ki hiçbir canlı varlıklarını öğrenmemeliydi. Üstelik insanların böyle bir depolama tesisine bile erişmesi imkansız olmalıdır. Araştırmacı Andrew Pent soruna bir çözüm buldu ama bu hayatına mal oldu. Dronların ve kamyonların SCP-4885-1 örneklerinin konumlarını otomatik olarak hesaplamasına ve bunları konum I olarak adlandırılan yere taşımasını sağlayan özel bir algoritma yazdı. Andrew Pent dışında kimse burayı bilmiyor. Pent, gerekli konumu belirledikten sonra algoritmayı çalıştırdı ve ardından insanlardan uzaklaşmak için ormana gitti. 3 gün sonra Inveniente-Ium sistemini etkinleştirdi. Ardından SCP-4885'in gelip onu almasını bekledi. Bu da ilk ceset konum I'ye nakledildiği sıralarda gerçekleşti. Pent, koordinatlarını kimsenin bilmediğinden emin oldu. Bu sayede kendini feda ederek binlerce vakıf çalışanının hayatını kurtarmış oldu. Kimse ölümünün zamanını ve yerini bilmiyor ancak tüm personelin erişebileceği yayınlanan birkaç belge araştırmacının ölümünü doğruluyor. Bugünlerde yılda bir kez vakıf araştırmacıları SCP-4885'in ölümcül etkisinden kaçınmanın bir yolu olup olmadığını görmek için testler yapıyor.
Şimdiye kadar birkaç düzine D sınıfı çalışanın ölümü dışında bir sonuç çıkmadı. Ne düşünüyorsunuz? Kendinizi Waldo'dan korumanın bir yolu var mı? Önerilerinizi aşağıdaki yorumlara yazın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.